Merhaba, ben Irmak Sueri Cora, video yapımcısıyım ve bu videomuzun konusu belki başlıktan da anlamışsınızdır. Yaratıcı sektörlerde kalmak için medya sektöründe film, dizi, reklam bu gibi medya üzerine olan sektörlerde kalmak, uzun süre çalışabilmek veya bu sektörlerdeki mesleğinizi gerçekten seviyorsanız ekonomik sıkıntılara rağmen mesleğinizi sürdürebilmek için iki meslek, iki gelir kapısı şart mı? Bu gerekli mi? Bunun üzerine konuşacağız. Zaten böyle bir girişten anlamış olmanız lazım benim görüşümü. Daha detaylandıracağım konuyu. Beni TikTok'tan bilenler bu konudaki görüşümü gayet net bir şekilde biliyor. Ama o kadar çok soru, yorum ve sitem geldi ki bu konuyla ilgili. Ben bunu uzun bir YouTube videosunda daha açıkça, daha detaylı bir şekilde anlatmalıyım diye düşündüm. O yüzden bugün böyle bir video çekiyorum. Hemen konuya gireceğim. Ama öncesinde hatırlatmalarım, güncellemelerim ve uyarılarım var. Çok kısa onlara değineyim. Sonra hemen konuya girelim. Şimdi ilk öncelikle karşınıza ilk kez bu video ile çıktıysam çok şanslısınız. Lütfen hemen gidip abone olun ve kanalımdaki film sektörü, kamera arkası, oyunculuk ve TikTok içerik üreticiliği adlı playlistlerime bir göz atın. Buralara koyacağım zaten bağlantılarını. Önceden beri çektiğim ve buraya koyduğum size hiç kimsenin vermeyeceği sırlar ve tüyolarla ilgili videolarımdan faydalanın. Ve faydalandığınız şeyleri özellikle sinema öğrencisiyseniz, üniversite öğrencisiyseniz ya da işte bu tür sektörlere yeni giren biriyseniz WhatsApp'tan arkadaşlarınıza yollayın. Çünkü bu gibi bilgileri okullarınıza çağırdığınız profesyoneller çok fazla paylaşmayabiliyor. Ya da internette gördüğünüz insanlar çok fazla bahsetmeyebiliyor. O yüzden kendi aranızda şöyle bir yayın, herkes faydalansın. Sonra arada bir keşfetinize düşen o ablaysam ben şu anda. Ya lütfen gidip abone olun kanalıma. Çünkü abone oldukça daha fazla insanın karşısına çıkma fırsatım oluyor. Bakın TikTok'ta 45.000'i geçtik. Burada da büyüyelim istiyorum. Ben buraya gerçekten emek koyuyorum. YouTube'u çok seviyorum ve hiçbir zaman bırakmayı da düşünmüyorum. Ama burası çok vakit alıyor. Siz de karşılığında bir abone olacaksınız. O kadar. Sonra sıra geldi. Sadık ve yıllardır videolarımı izleyen, canlı yayınlarıma sürekli gelip chat'e yazan, hatta bana moderatörlük yaparak benimle emeğini, çabasını paylaşan arkadaşlara ve izleyicilere. Sizden ricam da şu: uzun video koyduğumda ya da canlı yayın, haftada bir biliyorsunuz her hafta canlı yayın yapıyorum. Hepsinin bir teması oluyor. Canlı yayın ya da uzun video koyduğumda girip hype'a basın. Böyle bir özellik geldi. Hype'a basınca birazcık daha fazla insanın önüne çıkma fırsatı oluyor. Sonra güncellemelerimden başka bir tanesi podcast'im. Tamamen kendim ev koşullarında kişisel olarak çektiğim, hiç böyle bir prodüksiyona henüz girmediğim bir podcast'im var. Irmak'la Hadi Madem Podcast. Bunu Spotify ve Apple dışında tabii ki YouTube kanalıma da yüklüyorum. RSS feed'den geliyor. Bir video görüntüsü yok. Şu anda tamamen ses olarak yürürken falan dinleyebilirsiniz. Ve ayrıca bu videodan veya başka videolarımdan bana danışmak istediğiniz konuları lütfen mesaj atmayın. Özel mesaj atmayın. Her gün onlarca, 20'lerce aynı sorular, aynı mesajlar geliyor. Benim bunlara yazı ile yetişebilme sınırını çoktan aştım. Bazen video çekiyorum. Lütfen buraya yorum yazın. Buradaki yorumların neredeyse %90'ını cevaplıyorum. Bilgisayardan da yazabildiğim için çok kolay oluyor. Ama bana sektörle ilgili danışacağınız bir şey varsa ya da eğitimle ilgili danışacağınız bir şey varsa o zaman da e-mail adresime e-mail atarak 1 saatlik online görüşme isteyebilirsiniz, bilgilerini alabilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza. Böyle yüksek başladım videoya, şimdi birazcık sakinlemem gerekiyor, yoksa bu hızla gidemem yani. Canlı yayınlardan enerjime alışık olanlar bilir. Sadece bu enerjiyle 1 saat kalabiliyorum yayında. Şimdi gelirsek konumuza. Özellikle sinema, RTS ve medya alanındaki üniversite okuyan gençlere yönelik çekiyorum ben bu videoyu. Veya yeni mezun olabilirsiniz. Size yönelik çekiyorum ki eğer yaptığınız mesleği, çalıştığınız işi şu anda seviyorsanız ve istiyorsanız ki ya ben hep burada çalışayım, hep bunu sürdüreyim. Yani illa yaratıcı alanlarda olmanıza gerek yok. Teknik alanlarda yer alıyor da olabilirsiniz. Çok seviyorsanız
size bazı tavsiyelerim olacak. Bu videonun konusu o tavsiyem. Mutlaka ikinci bir gelir kaynağınız ya da ikinci bir mesleğiniz olsun. Burada kendimden yola çıkarak anlatacağım. Kendi anılarımı paylaşarak anlatacağım ki biraz böyle içselleştirebilin ve birazcık anlayabilin diye. Şimdi hiç özetlemeye girmeyeyim. Ben öğrenciyken çalışmaya başlamıştım. Daha sonra mezun olduktan sonra da 1-2 sene daha sinema setlerinde çalışıp sonra kendi işlerimi yapmaya başladım. Video prodüksiyonu ve yönetmenlik yapmaya başladım. Bu yıllar, bahsettiğim yıllar 15 yılı falan kapsıyor. Ben 15 yıl boyunca sevdiğim işleri yapmayı nasıl sürdürebildim? 15 yıl boyunca kıyamet gibi birçok şey olmadı mı? Oldu. Özellikle ilk önce set arkasından başlayayım ki şu an üniversitede okuyan insanlar zaten set arkasında çalışmak istiyor ve çalışıyorlar. Şimdi reji asistanını alın ele. Bir tane reji asistanı olduğunuzu düşünün. Ben de gençken öyleydim. Ben de gençken sinema okurken ilk reji asistanı olarak başlamıştım. Reji asistanıyken de, kostüm asistanıyken de, kamera asistanıyken de size işler ara ara geliyor, parça parça geliyor. Yani siz bir freelance çalışan oluyorsunuz aslında. Bağımsız çalışan oluyorsunuz. Bazı prodüksiyon şirketleri, bazı ajanslar in-house yani kadrolu olarak da alabiliyorlar ama onlar azınlıkta. Film setinde, dizi setinde çalışıyorsanız şöyle oluyor. Bir iş geliyor size. Onun işte belki pre-prodüksiyonuna gidiyorsunuz, ön prodüksiyonuna. Orada bir 3 hafta, 4 hafta çalışıyorsunuz. Sonra set başlıyor. Eğer bu bir sinema filmi ise ortalama olarak 6-8 hafta çalışıyorsunuz. Ondan sonra bittiğinde, uzun ve büyük bir proje değilse, bittiğinde bir süre siz işsizsiniz. Üniversite okurken bu dert değil ama üniversite bittikten sonra işsiz geçirdiğiniz her ay sizin moralinizi bozuyor ve depresyona doğru sürükleyebiliyor. Aynı zamanda da aileniz İstanbul'da yaşamıyorsa, bütün sektör İstanbul'da çünkü, aileniz İstanbul'da yaşamıyorsa bir de barınma, kira ödeme ve fatura ödeme ve karnını doyurma gibi problemler ortaya çıkıyor. Genelde böyle aylarda biz cepten yiyoruz. Çünkü zaten film sektöründe aslında alınan haftalıklar fena haftalıklar değil, güzel ücretler veriliyor nitelikli çalışanlara. Fakat siz cepten yediğiniz için uzun süre gitmiyor bu. Eğer kira ödemeyen biriyseniz, ailenizle yaşıyorsanız bu para daha uzun süre dayanıyor. Örneğin 8 hafta çalıştınız, belli bir miktar para geçti elinize. Kira ödemek zorunda değilseniz bu parayla 3 ay 4 ay geçinebilirsiniz sıkı tutarak. Ama kira ödüyorsanız 2 ay kiranızı ödediniz ve para bitti. Yani aslında iş biter bitmez 1-2 hafta geçtikten sonra yeni bir işe başlamak ya da onun umudunu, ışığını görmek gerekiyor. Bir reji asistanı ne kadar fazla filmde çalışabilir ki? Hani çok şanslı, çok aranan ve çok aktif bir reji asistanıysa bir yılda 3 filmde çalışabilir. Bir yılda 3 filmde çalışıyorsa zaten ekonomik olarak kendini geçindiriyordur. Herhangi bir problemi yoktur. Dizi çalışanıysa dizide şöyle şeyler oluyor. Yayına girmeden, eğer dijital platform dizisi değilse, ana akım medya dizisi ise yayına girmeden bir 5-6 hafta stok yapıyorlar. Siz yayına girmediğiniz sürece o paralar ödenmiyor. Ne zaman ki ilk yayına giriyor, 1. bölüm başlıyor, sizin paranız ödenmeye başlıyor. Bu ne demek? Siz 5-6 hafta karın tokluğuna çalışıyorsunuz demek. Yani para almıyorsunuz demek. 5-6 hafta boyunca siz kendinizi geçindirebilmeniz gerek. Sonra bölüm yayınlanmaya başladıktan sonra haftalıklar 5-6 hafta içeriden gelir. Yani böyle bir laf vardır. Kaç hafta içeridesin? İşte 8 hafta içerideyiz. 8 hafta geriden geliyor filan. Sonra 1. bölümle birlikte geçmişten gelen ödemeler her hafta yatmaya başlar. Ama bu dizi böyle Arka Sokaklar gibi 15 yıldır yayınlanan bir dizi ise şanslısınız. Orada çalışmaya devam edebiliyorsanız zaten hayatınızı idame ettiriyorsunuz. Kurtuldunuz demektir. Yani dayanabiliyorsanız o şartlara. Ama bir anda popüler olup işte siyasi tepki çekip çok konuşulup veya setinde talihsizlikleri olup yangın çıkıp filan duyuyorsunuzdur bu aralar. Böyle bir diziyseniz aniden 8 bölüm çekip sonra bir anda yayından da kalkabiliyor o dizi. Yani iş bitebiliyor. O ne demek? Siz 8 hafta kazandınız ve bitti demek. Şimdi böyle durumlara 3-4 sene kadar göğüs gerebilirsiniz. Böyle durumlarda 3-4 sene kadar dayanabilirsiniz. Ama ben şunu görmüştüm. Bunun dışında, yani sektörün zorluklarının dışında bir de Türkiye coğrafyasının getirdiği zorluklar var. Bunlar nedir?
doğal afetler, deprem, ondan sonra siyasi istikrarsızlıklar, her sene seçim olması gibi veya Allah korusun terör olayları. Ben bunu 2 kere yaşadım meslek hayatım boyunca. 2 kez terör ortamı oldu, bombalar patladı, bilmem ne. Bu tür istikrarsız durumlarda, ekonomik sıkıntılarda, ekonomik krizlerde ilk önce baltalanacak sektör, bizim sektör hala eğlence sektörünün bir dalı gibi olduğu için ne yazık ki video, film, dizi ve reklam sektörüdür. Herhangi bir deprem olur, herhangi bir saldırı olur, terör olur, seçim olur. 3 ay, 4 ay iş alamazsınız. 3 ay, 4 ay evde bu ortam geçsin, tekrar şirketler başlasın, reklam vermeye başlasınlar filan diye iş beklersiniz. Bu durumları ben çokça gördüğüm ve stres yaşadığım için kendime ikinci bir meslek edinmiştim. Şimdi o ikinci mesleğin detaylarına gireceğim ama size ikinci bir meslekten ziyade ikinci bir gelir kapısı öneriyorum. Bu da yine yıllar içinde ben bu yaşa varana kadar yaşadığım tecrübelerden bu kanıya vardım. O yüzden peşinen ikinci bir meslek çok güzel ama ben 10 sene öncesine gitseydim ikinci bir gelir kapısı edinirdim kendime. Hatta pasif gelir kapısı edinirdim. Bu ne demek? Ben sağlığım yerinde olmadığında, çalışamadığımda ya da koşullar yeteri kadar fiziksel olarak çalışmaya el vermediğinde benim yerime hayatımı sürdürebilecek kadar, ben uyurken de gelir getirebilecek kadar bir pasif gelir. Benim orada olmama ihtiyaç duymadan kendi kendine var olan gelir. Böyle bir opsiyonunuz varsa lütfen buna adayın. Bütün enerjinizi buna adayın. Şu anda dijital sektörlerde çalışıyorsanız bu sizin için daha kolay olabilir. Ben dijital alanda çalışmıyordum. Şu an yaptığım şeyi, video içerik üreticiliğini bir dijital alan sayabiliriz belki. Ama yine de bakın ben burada oturdum. Fiziksel olarak varım ve karşınızdayım. Bu videoyu çekmek zorundayım. Bu videoyu çekip yayınladıktan sonra keşke eğer ki yüz binlerce, milyonlarca kez izlense bu video benim için bir pasif gelir olur. Çünkü YouTube buna ben uyurken de izlenme geleceği için ben uyurken de para ödemeye devam edecektir. Ama ne yazık ki ben çok küçük kitleye hitap eden biri olduğum için videolarım da çok kitlelerin karşısına çıkmadığı için bu benim için henüz bir pasif gelir sayılamaz. İleride inşallah olur. Bu yüzden videonun başında sizden istedim. Abone olmanızı, hype'lamanızı, birbirinizle paylaşmanızı. Size bunu öğütlüyorum. İlk önce dijital bir pasif gelir edinin. Bunu izliyorsunuzdur. Evleriniz vardır. Babanızın, annenizin, dedenizin, anneannenizin mülkleri vardır. Kira geliri getirebilecek ya da size ileride mecbur kaldığınızda tamam bu kiraları anneannemden isterim, dedemden isterim diyebileceğiniz mülkler vardır. Bu da tamam. Bu da bir pasif gelir. Böyle bir şeyiniz varsa zaten rahat olun. İçiniz rahat olsun. Bu videoyu da kapatabilirsiniz bence. Şimdi gelelim benim kendi tecrübeme. Benim ikinci mesleğim neydi? Beni çok uzun yıllardır gören, rastlayan biriyseniz ya da şu an arkadaşımsanız izleyen zaten biliyorsunuz. Ama ben bu ikinci mesleğimden özellikle içerik üretmeye başladıktan sonra yani bir 3-4 senedir çok fazla TikTok'ta, YouTube'da ve Instagram'da çok fazla paylaşmamaya, bahsetmemeye özen gösterdim. Ama bu videoda bahsedeceğim. Benim ikinci mesleğim yine çok severek yaptığım, yaşam biçimimin içinde en fazla tutkuyla bağlı olduğum yoga eğitmenliğiydi. Bu da şöyle oldu. Ben sanırım 2009'dan beri, evet şu anda 2025'teyiz, 15-16 yıldır düzenli olarak yoga yapıyorum. Ve 3-4 sene öncesine kadar neredeyse haftanın her günü yapıyordum. Hayatımda iyi giden, düzenli giden birçok şeyi de yogaya borçluyum. Buradan nereye varacağım? Buradan şuraya varacağım. 3 sene, 4 sene düzenli olarak çok adanmışlıkla yoga yaptığım dönemde o dönemler çok fazla bilinmiyordu yoga. Yani biraz böyle dalga geçiliyordu. İşte Recep İvedik filmlerine koyuyordu. Daha ziyade pilates revaçtaydı falan. 2013 yılında ben yoga eğitmenliği ve uzun bir eğitimde çok severek almıştım. Ve hemen akabinde de 2014'te birlikte de yoga eğitmenliğini bir yandan yapmaya başladım. Bağımsız çalışanlar, freelance çalışanlar bilir ki zaten bir senede vaktinin bütün hepsini ana mesleğine vermezsin. Boş zamanların ya da işsiz zamanların olur. Ben zaten her gün yoga yaptığım için özellikle işlerin azaldığı dönemlerde
yoga derslerime ağırlık verdim. Yoga derslerimin sayısını çoğalttım. Sonra aniden çok iş geldiği, çok müşteri olduğu, video projelerinin çok yoğunlaştığı dönemlerde de haftalık olarak verdiğim yoga derslerimin sayısını azalttım, indirdim. Gerçekten başa çıkamayacağım durumlarda ise 2 aylığına öğrencilerimle konuşup ara verdiğim dönemlerde oldu. Zaten yazları yoga hocaları için böyle tatil gibidir. İstanbul'da kimse kalmaz. Yoga stüdyoları böyle rölantiye geçer, bazıları kapatır falan filan. O şekilde 2014'ten beri bakın herhalde 10 sene oldu değil mi? 11 sene. 11 senedir benim 2 mesleğim var aslında. Bu 11 sene boyunca aynı anda 2 iş yaptım. Hem video yapımcılığı yaptım hem de yoga dersi verdim. Bu dijital sektörlerden veya sanat sektörlerinden, medya sektörlerinden, özellikle fotoğrafçılardan yoga eğitmeni olan çok olurdu benim dönemimde, benim yaş grubumda. Çünkü birçok sebebi var. Set arkasında, prodüksiyonda ya da kamera önünde o kadar hızlı, o kadar büyük bir stres yaşanıyor ki ve o kadar ağır, ayakta, o kadar yorucu bir şekilde bazen tatilsiz, uykusuz çalışılıyor ki o fotoğrafçılar, kameramanlar, set arkası ve kamera önü çalışanları hem postür olarak ciddi sıkıntı çekiyorlar. Omurgaları çok ağır bir şekilde yükleniyor, yoruluyor, postür bozuklukları oluyor, sırt ağrıları, uyku sorunları, stresle baş edememe gibi şeyler mutlaka bu kişileri bir yoga stüdyosuna götürüyor. Ve orada o kadar güzel ve büyük bir dönüşüm yaşıyorlar ve sağlıklarına kavuşuyorlar ki bunu yaymak istiyorlar ve yoga eğitmeni oluyorlar. Ya benim yoga eğitmeni arkadaşlarımın birçoğu ve hocalarımın birçoğu buna benzer sektörlerden gelmedir. O yüzden bu benim için biçilmiş kaftandı. Ta ki pandemiye kadar ve ben anne olana kadar. Pandemide çok aktif yoga dersi veremedim. Yüz yüze dersler bitti. Stüdyolar işte maskeyle yapamadığın için yoga bazıları kapandı filan, bayağı bir zorluk yaşadılar. O dönemde de şöyle bir şey yaptım. Bu pasif gelir, dijital gelir alanına harçlık seviyesinde de olsa ulaştım. Patreon kanalı açtım ve Patreon kanalımda birebir yüz yüze veremediğim yoga derslerini çekerek, videoya alarak bir Patreon kanalı kurdum ve beni seven öğrencilerim 15 kişi, 20 kişi oraya abone oldular ve oradan derslerimi izlemeye başladılar. Pandemi bittikten sonra da ne yazık ki ben Patreon'a artık aktif olarak ders yüklemeye, içerik üretmeye vakit bulamadım. Çok vakit alan, çok yorucu bir süreçti ama orası öyle kaldı. Eğer devam ettirseydim Patreon benim için gerçekten dijital bir gelir kapısı olabilir miydi? Belki olabilirdi. Aynı adanmışlıkla devam etseydim bir maaş boyutuna belki dönebilirdi. Şu an emin değilim. Ama ben de açıkçası online yoga dersi vermeyi pek seven bir hoca değilim. Onun yerine yüz yüze derslerime döndüm ama çok daha seyrek bir şekilde döndüm. Çünkü küçük bir kızım vardı. Eve çok fazla öğrenci tanımadığım kişileri alamamaya başladım. Benim giderek ders verdiğim alanlarda azaldı. Daha ziyade kapalı grup, kurum içi gibi düzenli ve tek bir gün olan derslerime ağırlık verdim. Sonra zaten video prodüksiyonları pandemi bitince video prodüksiyonu yine yapılmaya başlayınca da durum yine böyle bir dengeye vardı. Ama esasen şu anda bakacak olursanız ben 2 yıldır video içeriği üretimine çok daha fazla ağırlık veriyorum ve bu alanda devam etmeyi istiyorum. Benim kendi tecrübem böyle. Ben bu şekilde devam edebildim sevdiğim işleri yapmaya. Çünkü bu şekilde bir sektörde iş azaldığında terörle, depremle, ekonomik veya siyasal değişimlerle, buhranlarla azalan video işleri dönemimde yoga derslerimi arttırdım. Pandemi gibi veya aniden sağlığımı yitirdiğim aylarda yaşadığım gibi yoga birebir yüz yüze veremediğim yıllarda da yoga derslerimi azalttım. Video veya içerik üretimi gibi alanlara ağırlık verdim. Siz de bu tür alanlar bulmalısınız. Bakın bulabilirsiniz demiyorum. Şu anda bir grafik tasarımcısı olabilirsiniz. İşinize aşık olabilirsiniz. Ama bir şekilde bazı koşullar geliyor ve işinizden çok fazla kazanamamaya başlayabiliyorsunuz. Aşkla, tutkuyla devam edecek biriyseniz zorundasınız ikinci bir gelir kapısı, ikinci bir meslek edinmeye.
Ayrıca bunu şuraya da bağlayabilirim. Geçenlerde TikTok'tan bir soru gelmişti bana. Bu film sektöründe, dizi, reklam sektöründe kamera arkasında iş bırakmak çok böyle günahtır, yasaktır, tabulaştırılır filan. Ve hep şefleriniz sizi korkutur. İşte iş bırakırsan bir daha bu piyasada mimlenirsin, kara listeye alınırsın, iş bulamazsın filan gibi hep sizi korkuturlar, tehdit ederler ki emeğinizi daha kolay sömürebilsinler, daha kolay duygusal ve emek sömürüsü yapabilsinler, daha kolay mobbing yapabilsinler diye. Tamam mı? Siz elinizde ikinci bir mesleğiniz, ikinci bir gelir kapınız olduğunu bildiğinizde istediğiniz işi, istediğiniz zaman bırakabilir duruma geliyorsunuz. Bu harika ve çok büyük bir özgürlük ve kendine güven oluşturan harika bir kaynak bu. Ablanızın sözünü ciddiye alın. İş bırakmanız gereken zamanlar gelecek. Ve iş bırakamadığınız her gün kendinize olan saygınızı yitirmek yerine hatırlayacaksınız. Irmak ablamız bize demişti, oh iyi ki ikinci mesleği edinmişim, ikinci gelir kapısını edinmişim. Bu insanların sömürüsünü çekmek zorunda değilim. Bırakırım 2 ay sonra başka iş bulurum diye. Bu önemli bir lüks. Evet, videoyu daha fazla uzatmadan yavaş yavaş bu videoyu da kapatmaya doğru geçeceğim. Kapatırken bu sefer farklı hatırlatmalarım var. Arkadaşlar ben dahil hiç kimseye, tanımadığınız hiç kimseye e-mail yoluyla sinopsis, senaryo, tretman falan yollamayın. İznini almadan kimseye senaryo projesi, sinopsis falan yollamayın. Bana yollayacaksanız da bana e-mail atın. Sadece 1 saatlik online görüşme, online danışmanlıkla benim bunlara bakabilecek vaktim oluyor. Senaryoya bakamıyorum. Sinopsisi inceleyebiliyorum ama öncesinden görüşüp anlaşmış olmamız gerekiyor. Şu gün şu saat falan gibi. Anlaşmadan falan lütfen yollamayın. Ayrıca da çalınır. İşleriniz çalınır. Sonra da vah benim işimi çaldı dersiniz. Kimseye bu şekilde yollamayın. Ben senarist değilim. Sıfırdan senaryo eğitimi vermiyorum. Yalnızca online danışmanlıkta aklınıza takılan, yazarken aklınıza gelen, kimseden bulamadığınız sorularınızı cevaplayıp rehberlik edip yardımcı oluyorum. Bu şekilde teknik olarak destekleyebiliyorum. İlerleyen videolarda cevaplamamı istediğiniz sorular varsa belki canlı yayında da yer verebilirim. Bu videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.